Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel pastane poğaçası tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay, az malzemelerle bu kadar güzel, yumuşacık, puf puf kabaran sizler de pastane poğaçası yapabilirsiniz. Lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce oda ısısında yumuşatılmış 250 gram tereyağımı yoğurma kaseme alıyorum. Bir çay bardağı ılık suyumu, bir paket instant kuru mayamı da ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şekerimi de ekleyip mayamızın aktif olması için spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yağ olarak tereyağı kullandım. Sizler dilerseniz katı yağ kullanabilirsiniz veya yarı yarıya tereyağı margarinde karıştırarak kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı mahlep kullanıyorum. Mahlebiniz yoksa eklemesiniz de olur. Benim vardı, kullanıp değerlendirmek istedim. 4 yemek kaşığı yoğurdumu sulu tarafından yoğurt ekliyorum. Yoğurt yerine bir çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Yoğurdumu da ekledikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerimi yumurtamı ekliyorum. 2 adet yumurta ekleyeceğim. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Yumurtayla da malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5,5-6 su bardağı arası un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre, kullandığınız malzemeye göre farklılık gösterebileceği için sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Unu kontrollü şekilde yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek için. Unumu kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik su bardaklarıyla ekledim. Yoğurma kasemde biraz hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Ele yapışmayan, tezgahıma da yapışmayan yumuşak bir kıvamda elde ettim. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. Güzelce toparlanması için 1 dakika kadar tezgahımda da yoğuruyorum. Çok da fazla yoğurmayalım. Havada sıcak olduğu için hamur kendini çok salmaması için 1 dakika yoğurma işlemini yapıyorum. Sizlere de yumuşaklığını tekrardan göstermek istiyorum. Hamurumu yoğurma kaseme tekrardan alıyorum. Üzerine kapak kapatarak yaklaşık 20 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Çok fazla mayalandırmıyoruz pastane poğaça hamurunu. 20 dakika kadar dinlendirmiş olduğum hamurumun maya kokusunun çıkması için yoğurma kasemde biraz yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum. Elimle de güzelce toparlıyorum ve sonrasında bezelere ayırıyorum. 15 beze yapacağım. Sizler dilerseniz daha ufak yapacaksanız 20 beze olarak da yapabilirsiniz. Bezelerimi avucumun içiyle güzelce yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Özellikle çok fazla un eklemeyin. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hamur elde edince sizler de çok güzel pastane poğaçaları yapabilirsiniz. Yuvarlamış olduğum bezelerimi hiç bekletmeden elimin kenarıyla orta kısmını bastırıyorum ve peynir kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Elimin bu kısmıyla da güzelce üstünü bastırıyorum ve şeklini vermiş oluyorum. Ben kahvaltılık süzme peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynirle yapabilirsiniz. Peynirimizi ekledikten sonra poğaçamı katlıyorum ve üzerine bu şekilde avucumun kenarıyla baskı uyguluyorum. Tekrardan yine orta kısmını bastırıyorum. Sizler tabii ki istediğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz veya sade olarak da pastane poğaçanızı yapabilirsiniz. Bütün bezelerimi aynı şekli verip tepsiye yerleştirdim. 12 tane poğaçamı büyük tepsi, 3 tane poğaçamı da ufak tepsiye yerleştirdim. Poğaçalarımızı mutlaka aralıklı şekilde tepsiye yerleştirmeye özen gösterelim. Sonrasında da güzel kabaracağı için çok fazla sıkı olmayacak şekilde yerleştirelim. 1 adet yumurta sarımı güzelce karıştırıyorum ve sonrasında poğaçamın üzerine süreceğim. Bir tane yumurta sarısı yeterli geldi. Yumurta sarısını poğaçalarımın üzerine sürerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada poğaça hamurlarımı tepsi mayası yapmadım. Yazın sıcak havada yumurta sarısını sürdükten sonra tepsi mayası yapıyorum. Böylelikle daha güzel oluyor. Aksi halde yumurta sarısını sürdüğümüz an o mayalanan poğaça hamurlarında sönme oluyor. Sizler de bu şekilde yaparsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Kışın yumurta sarısını sürmeden üzerine buzdolap poşeti kapatarak veya temiz bez örterek tepsi mayası yapabilirsiniz.
Yumurta sarılarının hepsini sürdükten sonra çatalla bu şekilde çizikler atıyorum. Sizler dilerseniz hiç çatalla çizik atmadan da pişirebilirsiniz veya benim gibi bu şekilde daha güzel şekli olması için çatalla çizikler yapabilirsiniz. Poğaça hamurlarımı tezgahımın üzerinde yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Zamanınız varsa 40 dakika kadar da yapabilirsiniz veya zamanınız yoksa fırınınızda 50 derecede alt üst fansız ayarda 10 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Yarım saat kadar tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımı öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirmeye alıyorum. 2 tepsiyi de aynı anda kontrollü şekilde pişireceğim. Gördüğünüz gibi poğaçalım fırında çok güzel kabardı. Sizler de verdiğim püf noktalara dikkat ederek bu kadar güzel pastane poğaçaları yapabilirsiniz. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika kadar zamanda pişti poğaçalarım. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Tezgahımda poğaçalarım birkaç dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirdim. Dilerseniz bu aşamada üzerine temiz bez örterek daha yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Ben pastane poğaçasının üzerine örtmüyorum genelde. Zaten kendisi de yumuşacık oluyor. Hemen sizlere de yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık pastane poğaçaları oldu. Dışarıdaki pastane poğaçalarının hiç farkı olmayan, hatta evinizde daha güzelini rahatça yapabilirsiniz. Sizlere hemen bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Şu an ilk sıcaklığı olduğu için soğudukça daha güzel kabaran ve kendini çeken bir poğaça tarifi. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.